Ekonomi sohbetlerine hoş geldiniz. Ben Elif Saygılıer. Bu programda konuğum İstanbul Havalimanı CEO'su Selahattin Bilgen benimle birlikte. Hoş geldiniz Selahattin Bey. Nasılsınız? İyi misiniz? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Gayet iyiyim. İstanbul Havalimanı'ndan geliyorsunuz herhalde, evet, değil mi? Buraya yakın, çok uzak değil aslında. Yoğun bir günde gene güzel bir ara oldu bizim için de. Ağırladığınız için çok teşekkür ederim. Çok sağ olun geldiniz. Şimdi rakamlar gayet güzel görünüyor. 17 Temmuz 2025 tarihinde İstanbul Havalimanı'nda 1495 uçuşla tüm zamanların rekoru kırıldı. Doğru mu? 1695. Tamam. Peki 270 bin üzerinde de yolcu taşımış oldunuz. 2025'in ilk yarısında da 34 milyon yolcu ağırlandı ve geçen yıla kıyaslandığında da %15'lik burada bir artış var ve bu artışın hız kazanarak devam etmesini de hedefliyorsunuz. Şimdi 2025 yılı için 85 milyon yolcu hedefi görüyorum. Bu hedefe ulaşmak için öncelikle büyüme stratejileriniz nasıl oluşuyor onu alalım. Bahsettiğiniz gibi aslında bu yıl gerçekten iyi bir yıl olarak geçiyor bizim. Geçtiğimiz pazar günü bir günde 272 bin yolcu ağırlayarak Avrupa tarihinde bir günde en fazla yolcu ağırlayan havalimanı oldu İstanbul Havalimanı. Keza ondan 9 gün önce de bir günde 1695 uçuş hareketiyle gene en fazla uçuş hareketi yapılan tarihteki Avrupa'da en yüksek uçuşa ulaşan havalimanı olduk. Bu anlamda da aslında artık rekorları elinde tutan ve rekorları her geçen gün geliştiren bir trende girmiş durumdayız. İstanbul Havalimanı biliyorsunuz aslında küresel ölçekte bir önemli bağlantı merkezi olma vizyonuyla hayata geçirilmiş bir proje. Bunda İstanbul'un coğrafi konumunun da çok önemli bir avantajı var. İleriye dönük baktığımızda da aslında bu avantajı şu ana kadar kullandığımız gibi ileride de aslında daha da ileriye taşıyacağımız potansiyeli görüyoruz. Bunun en temelinde yeni hava yollarının gelmesi ve Türk Hava Yolları'nın da büyüme stratejileri var. İstanbul Havalimanı hava yolları ve yolcularımız için aslında ideal bir bağlantı noktası olmanın ötesinde keyifli vakit geçirdikleri, Türkiye'yi biraz daha iyi tanıdıkları bir nokta aynı zamanda. Dolayısıyla havalimanını ilk açtığımız günden bugüne 61 olan havayolu sayısını bugün 116'ya çıkarmış durumdayız. Tarifeli sefer düzenleyen havayolu sayısı. Bu anlamda da dünyada en fazla havayolu ağırlayan ikinci havalimanı konumunda İGA İstanbul. Ancak ileriye dönük baktığımızda da hala Çin gibi, Uzak Asya ülkeleri gibi veya Kuzey ve Güney Amerika'daki ülkelerde penetrasyonumuzu hala arttırabileceğimiz bir potansiyel görüyoruz. Dolayısıyla da bu bölgelerdeki özellikle hava yollarını İstanbul Havalimanı'na uçuş başlatmaları için çalışmalarımız devam ediyor. Özellikle Uzak Doğu tarafı da biraz daha, yani pazar olarak biraz daha oralara yoğunlaşacaksınız gibi. Avrupa'da da yine en yoğun 10. sıradasınız herhalde. Az önce 2. sırada dediniz. Uçuş sayısı olarak aslında 4 yıldır, hatta bu yıl 5. yıl üst üste Avrupa'nın en yoğun havalimanı İstanbul Havalimanı. Yolcu sayısı olaraksa Londra Heathrow'dan sonra en çok yolcu ağırlayan ikinci havalimanı konumunda. Peki Afrika, Latin Amerika tarafları, hani buraya dönük bir planlamanız var mı önümüzdeki süreçte? Şu anda hali hazırda aslında Afrika'daki en yüksek bağlantıyı İstanbul uçuşları veriyor. Dolayısıyla İstanbul Havalimanı Avrupa, Orta Asya ve Afrika'nın en buluşma noktası konumunda bugün geldiğimiz nokta itibariyle. Ancak az önce bahsettim, örneğin Çin'den Avrupa'ya yılda yaklaşık 10 milyon yolcu akışı oluyor. Burada hala önemli bir payı Orta Doğu'daki aktarma merkezleri elinde tutuyor. Bunun da aslında geçmiş yıllarda Çinli hava yollarının İstanbul'u çok tercih edememesi, kapasite kaynaklı sorunlar yaşanması etkili olmuştu. Ama İstanbul Havalimanı'nın açılması sonrasında 4 tane Çinli havayolu havalimanımızdan uçmaya başladı. Geçtiğimiz ay itibariyle de iki ülke arasındaki uçuş anlaşmaları yenilendi. Dolayısıyla ileriye dönük olarak da Çin uçuşlarında ciddi bir artış bekliyoruz yolcu sayısı olarak. Keza az önce sizin bahsettiğiniz gibi Amerika kıtasında da hala yüksek bir potansiyel görüyoruz. Özellikle Kuzey Amerika'da Türk Hava Yolları'nın yeni destinasyonlara uçuş başlattığı bir dönemden geçiyoruz. Onun ötesinde de gene o bölgeden yeni hava yollarının
İstanbul'a uçuş başlatmasıyla yolcu sayılarında ciddi bir artış öngörüyoruz. Evet. Peki şimdi bir de hani etrafımızda savaş var. Hani bu nasıl etkiledi havacılık sektörünü? Biraz buna bakmak istiyorum. İsrail, Filistin, Ukrayna, Rusya ve hani devam eden böyle bir karışıklığın ortasında havacılık sektörü bundan nasıl etkilendi ki? Hani baktığımızda gerçekten çok da bir merkez olma noktasındayız bir taraftan. Aslında savaş ve istikrarsızlık turizmi, seyahat eğilimlerini doğrudan etkiliyor. Bizim havalimanımız özelinde de aslında Irak, Suriye, İran bölgesinden ciddi bir yolcu akışı mevcut. Geçtiğimiz dönemde biliyorsunuz zaman zaman buradaki hava sahalarının kapandığı günlerden geçtik. Keza İsrail-Gazze Savaşı veya Rusya-Ukrayna Savaşı da gene uluslararası hava trafiğini aslında olumsuz etkileyen faktörler. Aynı zamanda bu ülkelerdeki vatandaşların da harcama kapasitelerinin azalması da bir tekrar kapasitenin düşmesine sebep olan faktörlerden bir tanesi. Hı hı. Ancak biz İstanbul Havalimanı olarak hem maliyet bazı diğer rakiplerine göre daha avantajlı konumlanmış bir havalimanıyız. Bir havayolunun havalimanına geldiğinde ödediği maliyetler bakımından aslında benchmark havalimanlarına göre en alt kategoride İstanbul Havalimanı. Ama operasyonel önemli KPI dediğimiz kritik performans göstergelerinde ise aslında Avrupa'nın zirvesinde yer alıyor. Örneğin bir havayolu için kritik olan havalimanında geçirdiği turnaround süresi dediğimiz inişten tekrar kalkışa kadar geçen süredeki verimlilikler, bagaj sürelerinin Avrupa'daki en kısa ve kayıp oranının en düşük olduğu havalimanı olması gibi ya da havalimanı kaynaklı uçuş gecikmelerinde gene Avrupa'nın en iyi havalimanı İstanbul Havalimanı. Hı hı. Bunlar aslında diğer alternatiflere göre İstanbul'u biraz daha cazip kılıyor ve politik istikrarsızlık ve savaşlar kaynaklı kaybedilen trafiğin kısmen de olsa telafisini mümkün kılıyor. Peki burada ne gibi farklarınız var diye soracağım aslında. Çünkü transit noktası çok önemli. Yani bağlantılı yolcuların sizi tercih etmesi çok önemli. Dolayısıyla burada tercih edilen bir havalimanı olması için ne gibi farklar ortaya koyuyorsunuz? Liderlik noktasında dünyadaki diğer lider havalimanlarıyla kendinizi kıyasladığınızda. Şimdi İstanbul Havalimanı'nın şöyle bir avantajı var. Aslında Atatürk Havalimanı'nın kapatılıp İstanbul Havalimanı'nın açılması kritik bir karar. Bu dünya havacılığında zamanında da aslında biliyorsunuz belli eleştiriler de bu anlamda gündeme gelmişti. Ancak küresel ölçekte havacılık sektörünün gelişimine baktığımızda aslında ekonomik büyümenin yaklaşık 3 katı hızla büyüyen bir sektörden bahsediyoruz. Hem taşımacılık sektörü zaten ekonomik büyümeyle doğrudan ilintili bir sektör. Hem de taşımacılığın içerisindeki havacılığın payı her geçen sene artıyor. Yolcular daha hızlı, daha konforlu seyahat etmek istiyor. Kargo tarafında gene daha hızlı eline ulaşsın istiyor verdiği siparişler. Bunlar da ister istemez tabii daha konvansiyonel olan diğer taşıma araçlarına göre hava taşımacılığını daha ön plana çıkartıyor. Diğerlerinden daha fazla pay almasına imkan veriyor. Böyle bir ortamda da aslında havalimanlarının genişlemesi, gereken kapasiteyi arttırması, hava yollarının da filolarını büyütmesi birçok yerde gördüğümüz bir strateji. İstanbul'u diğerlerinden ayıran faktör aslında burada birçok havalimanı genişleme anlamında sıkıntı yaşıyor. İşte Avrupa'daki Londra gibi, Frankfurt gibi, Amsterdam gibi havalimanları daha fazla genişleme anlamında aslında sınıra gelmiş durumda. Şehre yakınlık olarak. Şehrin içerisinde kalmış olması itibariyle. Atatürk Havalimanı'nın kapatılıp İstanbul Havalimanı'na taşınmış olması bu anlamda bizim önümüzü ciddi anlamda açan bir faktör. Burada 4 fazla planlanmış 200 milyon yolcuya kadar çıkabilecek bir kapasite aslında şu an itibariyle bizim planlarımız dahilinde. Dolayısıyla biz yolcu sayısı ve uçuş sayıları nereye geldiğinde nereye yatırım yapacağız, kapasitemizi nereden nereye arttıracağız, hangi yıl ne kadarlık bir finansmana ihtiyacımız olacak onu bugünden öngörebiliyoruz. Bu konuda oldukça rahatsınız yani alanınız da var. Bu da bizi aslında rakiplerimizden ciddi anlamda ayrıştırıyor.
Bu ciddi bir öngörülebilirlik ve operasyonel esneklik sağlıyor kapasite anlamında da. Bir ikincisi konum itibariyle az önce de kısaca bahsetmiştim. İstanbul ana uçuş güzergahlarının aslında ağırlıklı merkezinde bulunuyor. Yani dünyadaki hava hareketlerinin bir ağırlık merkezini çıkarsak aslında bizim bulunduğumuz konuma denk geliyor. Dünyanın merkezi Türkiye diye hesaplamışlar. Burada da İstanbul Havalimanı. Aynen öyle. Dünyadaki bütün hava hareketlerini bir haritaya koyduğunuzda onların ağırlık merkezinin aslında bizim olduğumuz boylama denk geldiğini görüyorsunuz. Bu da şöyle bir etki getiriyor. Sonuçta bütün taşımacılık araçlarında bu atıyorum otobüs dolmuş da olabilir, uçak da olabilir. Farklı noktalardaki yolcuları farklı noktalara dağıtırken belli ana aktarma merkezlerine ihtiyacınız var verimli yapabilmek için bu işi. Bu anlamda da işte bu ağırlık merkezinin orta noktasında olan İstanbul bize ciddi anlamda bir lokasyon avantajı da getiriyor. Bunu kaliteli ve üst düzey bir hizmetle de birleştirdiğinizde aslında rekabette bir adım öne çıkıyorsunuz. İstanbul Havalimanı'nın da zaten 6 yıl içerisinde tercih eden havayolu sayısının yaklaşık 2 katına çıkmasının arkasında da bu var. Evet, şimdi kaliteli hizmet noktasında neler yapıyorsunuz? Onu da biraz konuşalım. Şimdi dijitalleşmeye gittik. İstanbul Havalimanı bu noktada nerede? Teknolojik olarak nerede? İşte lounge hizmetleri, self-check-in, robot rehberler gibi böyle uygulamalar. Bunlar memnuniyet yaratıyor anladığım kadarıyla. Biraz bunları açıklar mısınız ve yenilikler var mı? Yeni neler geliyor? Yolcu sayılarından bahsederken bir günde 272 bin yolcunun geçtiğinden bahsettik. Evet. İstanbul Havalimanı ekosisteminde çalışan kişi sayısı da yaklaşık 100 bin. Bu yolcuları karşılayanlar, uğurlayanlar, onları getiren götüren taksiciler vesaire baktığınızda aslında 500 bin kişiyi aşan bir günlük akıştan bahsediyoruz. Bu kadar büyük bir operasyonun merkezinde de İGA var. Ve bu kadar büyük hacimde ve farklı türde operasyonu verimli ve sorunsuz yönetmek için tabii ki teknolojiyi kullanmak zorundasınız. Gene bizim burada yeni yapılmış bir havalimanı olmamız, havalimanı yapılırken en son teknolojilerin dikkate alınarak tasarlanması ve bu teknolojilerin kullanılıyor olması ve biraz da o uzun vadeli bakış açısıyla bu projenin geliştirilmiş olması bugün aslında elimizi rahatlatan faktörler olarak ortaya çıkıyor. Sizin sorunuzun devamında şöyle bir noktaya geldik. Uluslararası Havalimanları Konseyi 2 hafta önce İstanbul Havalimanı'na yolcu deneyiminde en üst seviye olan seviye 5 ile akredite etti. Bu şu demek aslında, yolcularının havalimanındaki bütün süreçlerinde yolcu odaklı yaklaşan, teknolojiyi kullanan, şirketin ana performans kriterleri içerisinde yolcu memnuniyetini önemli bir faktör olarak ele alan, buradaki dataları doğru bir şekilde toplayıp doğru bir şekilde anlık geri bildirim verebilen organizasyonlar ACI'de bu akreditasyonda üst seviyelere çıkıyor. Seviye 1'den başlayıp seviye 5'e kadar bir yolculuk. Avrupa'da ACI seviye 5'i hiçbir havalimanına vermemişti. Tam onu soracaktım. Yani kolay mıdır bu 5'i almak diye? Dolayısıyla aslında bu seviye 5'i alan ilk havalimanı Avrupa'da gene İstanbul Havalimanı olmuş oldu. Burada da dijital uygulamalar, inovatif yaklaşımlar gene bizi bir adım öne çıkartıyor. Dijital asistanlarımız var, WhatsApp uygulamamız var. Bu dijital ortamda her türlü hizmetin alınması var. Terminal içerisinde indoor navigasyon uygulamalarıyla yolcuların doğru şekilde yönlendirilmesi, istediği hizmetleri satın alabilmesi, lounge gibi mesela bahsettik. Veya otoparkını ödemesini gene WhatsApp üzerinden de olabilir, İGA app'i üzerinden de olabilir. Dijital ortamdan yapabiliyor olması. Bunlar belli kolaylıklar. Terminalin büyük bir terminal olması, keza biliyorsunuz 1,4 milyon metrekare büyüklüğüyle dünyanın en büyük terminal binası İstanbul Havalimanı. Tabii belli noktalarda da biraz daha dikkatli olmamızı gerektiriyor. Biz de burada özellikle 65 yaş üstü yaş grubundaki yolcularımız, aile ve çocuğuyla beraber seyahat eden aileler, engelli yolcularımız veya evcil hayvanıyla beraber seyahat eden yolcu grupları gibi böyle özel tanımlanmış yolcu segmentlerine
ihtiyaçlarına karşılık verecek, onların beklentilerini doğru şekilde karşılayacak hizmetler sunuyoruz. Keza gene bu müşteri odaklı hizmetler de bizim seviye 5'e yükselmemizde önemli bir faktör oldu. Bir diğer önemli başlıkta aslında gene İstanbul Havalimanı'nın çok büyük bir ekosistem olduğundan bahsettik. İGA'nın dışında 1100 tane ticari işletmenin faaliyet gösterdiği bir noktadan bahsediyoruz. Keza devletimizin de ilgili kurumları, gümrüğüyle, pasaport kontrolündeki polis memurlarımızla iç içe birlikte çalıştığımız bir ortam. Yolcu deneyimini aslında en üst seviyeye taşımakta biraz bütün bu paydaşların da birlikte hareket etmesini gerektiriyor. Orada da 14 maddelik bir misafir deneyimi politikamız var. Buradaki bütün paydaşların altına imza attı. O da hepimiz için güzel bir yol gösterici. Şimdi geçtiğimiz günlerde İstanbul Havalimanı bağlantısı en yüksek havalimanları arasında yer aldı. Bu ne demek oluyor? Bize bunu bir anlatın. Bir de bunun tabii ki ekonomiye dönük olarak katkısı ne olur? Şimdi yolcu sayısı, uçuş sayıları, rekorlar bunlardan bahsediyoruz. Ama aslında havacılık sektörünün doğrudan ekonomik büyümeyle ilişkilendirildiği kısım biraz da aslında bu bağlantı gücüyle ilgili. Gene İstanbul Havalimanı 2019'dan bugüne bağlantı sayısını %59 oranında arttırdı. Ve gene Uluslararası Havalimanları Konseyi ACI'nin yıllık yayınladığı bağlantı raporunda dünyanın bağlantısı en yüksek havalimanı olduğu açıklandı. Bu tabii İstanbul Havalimanı'nın 330 tane destinasyona buradan uçuş olması, 6 kıta 130 ülkeye uçuş olması burayı dünyaya bağlıyor. Ama aynı zamanda o uçtuğunuz noktalardaki diğer yerlere uçuş imkanları gibi daha böyle karmaşık bir metodolojiyle hesaplanan bir bağlantı gücü. Bu da aslında gene bilimsel bir çalışmanın verilerine dayanıyor. Bir ülkenin hava bağlantısındaki %10'luk bir büyüme o ülkenin gayri safi yurt içi hasılasına binde 5 oranında katkı sağlıyor. Dolayısıyla aslında havadan ne kadar dünyaya bağlıysanız ticaret yolları o kadar sizin için açık oluyor. Turizm için o kadar avantajlı konuma geliyorsunuz. Lojistik anlamında ciddi bir merkez haline geliyorsunuz. Bunlar da aslında zincirleme bir etki olarak doğrudan ekonomik büyümeye katkı sağlamış oluyorsunuz. Günün sonunda da aslında gene buradaki bağlantı sayısının arttırılması hedefi ciddi anlamda ekonomik etkileri oluyor. Gene biz geçtiğimiz yıl bağımsız bir araştırma şirketine ekonomik etki analizi çalışması yaptırmıştık. Onun sonuçları da aslında bunu doğrular vaziyette. Bugün itibariyle örneğin İstanbul Havalimanı ekosisteminin yarattığı katkı Türkiye'nin gayri safi yurt içi hasılasının %2.3'üne denk geliyor. 2030 yılına kadar olan süredeki tahmini verilere baktığımızda bağlantıdaki ve yolcu sayılarındaki artışlarla birlikte bu katkı aslında %4'lerin üzerine çıktığını görüyoruz. İstihdama olan katkının dolaylı istihdamla beraber 430 binlere ulaştığını görüyoruz. Bu da havacılık sektörünün aslında hem katma değer olarak hem ekonomiye ve istihdama katkı olarak aslında ne kadar stratejik bir sektör olduğunu da ortaya koyuyor. Keza İstanbul Havalimanı'nın da buradaki uluslararası havacılık merkezine dönüşüyor olması, buradaki ciddi bir ekonomik değer, yani havalimanının yatırımının yapılması, yaratılan istihdam, devlete ödenen kiralar vesaire bunların ötesinde aslında ciddi de bir çarpan etkisiyle ekonomiye yarattığı bir değer var. Burada da faaliyetlerin artması, uçuş sayılarının ve bağlantılarının artması bu değeri aslında katlıyor. Dolayısıyla biz aslında biraz fokusumuzu az önce de bahsettiğim gibi bağlantılarımızın daha da arttığı, yolcu uçuş sayılarının daha da arttığı şekilde yolcu trafiğinde dünyanın havacılık merkezi olma noktasında konumluyoruz. Ama tabii bu olayın birinci adımı, ikinci adımında da aslında yolcu trafiğinin merkezi olmanın bir sonrasında kargoda da merkez olma var.
kargo hareketleri tabii yolcu kadar liberal hareket etmiyor. Orada belli regülasyonlara tabi oluyorsunuz. Belli kısıtlamalar, ülkeler arası belli kurallar da var. Ama bu anlamda da aslında İstanbul'u biz uluslararası bir merkez haline getirdiğimizde buradan sağlanan faydayı aslında biraz daha yukarı taşımış olacağız. Bu anlamda yatırımlar ve girişimler ne noktada şu anda? İstanbul Havalimanı sistemi içerisinde aslında özel ayrılmış bir kargo bölgesi var. Bu arada geçtiğimiz yıl gene bir yılda 2,5 milyon tonu geçen bir kargo elleşlemesi oldu İstanbul Havalimanı'nda. Ve son geldiğimiz rakamlarla da gene Avrupa'da kargo anlamında da bir numaraya yükseldi. Ama uzun vadede biz bunu 5,5 milyon tonlara çıkartmayı planlıyoruz. Kapasitemiz ve altyapımız buna müsait. Burada da gene aslında dijitalleşme, paydaşların arasındaki iletişimi arttırma, yeni kargo şirketlerinin buraya yerleşmesi gibi önemli adımlar var. Aslında Eylül ayının başında bunu biraz göreceğiz ama örneğin FedEx İstanbul Havalimanı'na önemli bir yatırım yaptı. Eylül ayı başında da onun açılışını birlikte yapacağız kendileriyle. DHL zaten İstanbul Havalimanı'nda operasyona devam ediyor. Dolayısıyla aslında küresel ölçekteki büyük Kargo oyuncular da ilgi merkezi olmaya başladı. Aynen. Şimdi küçük bir detay. Havacılıkta aslında yolcular için bir merkez haline geldiğinizde kargo için merkez olma anlamında da aslında büyük bir adım atmış oluyorsunuz. Sebebi şu, kargo uçaklarıyla getirilen kargoların önemli bir kısmı aslında ülke içine yolcu uçaklarının altında dağıtılıyor. Dolayısıyla kargonun aslında %65'i yaklaşık yolcu uçaklarının altında taşınıyor. Dolayısıyla yolcu uçaklarıyla olan kapsama gücünüz ne kadar artarsa bir kargo merkezi olma anlamında da aslında önemli bir avantaj yaratıyorsunuz. Bizim bir hedefimiz de önümüzdeki yıllarda bu avantajı gene başarıya dönüştürmek. Çok teşekkür ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyoruz. İstanbul Havalimanı CEO'su Selahattin Bilgen'le havalimanına dair tüm detayları aldık. Programın sonuna geldik. Ekonomi sohbetlerini bitiriyoruz. Yarın saat 14'te Kazandıran Strateji ile tekrar karşınızda olacağım. Hoşçakalın.